Merhaba, Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Python programı kullanarak protez kol kontrolü. Bilgisayardan, kameradan elindeki parmak hareketlerine göre parmakları açıp kapatacak protez kolda. Bu işlemi yapması için bize iki kod lazım. Birincisi Arduino tarafı için, ikincisi ise Python tarafı için. Python tarafında da kütüphaneleri lazım olacak. Hangi kütüphanelerin lazım olduğunu birazdan kod kısmında göstereceğim. Parmakları sırayla deneyeceğim. Baş parmağı denedim, kapattım. O da kapattı, açtı. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı şöyle sıp yapacağım. Çünkü kapatması zor oluyor. İki parmak kapatayım. Açtım. Yüzük ve serçe parmak kapatayım. Üç parmak kapatayım. Üç parmak kapattı. Aynısını yaptı. Şimdi kodlama kısmına gelelim. Python kodunu inceleyelim. Tepedeki kütüphaneler OpenCV ve MediaPipe kütüphanesi. Daha sonra MediaPipe çalıştırmak için sabit kod. Parmakları tanımladık. Parmakları tanımlarken parantez içindeki sayılar önemli. İlk sayılar ID numarası. İkincisi parmaklar açıkken seri motorun açısı. İkincisi ise kapalıken. Diğerleri ise MediaPipe'den gelen parmakların duyum noktaları. Daha sonra elin ayna görüntüsünü aldık. Son olarak parmakları X, Y ekseninde baktık. Baş parmak X'te, diğerleri Y'de. Çünkü yana doğru açılıyor baş parmak. Açık ve kapalı olduğunu parmağın baş ucundan çek noktasına doğru bakıyoruz. Buradaki değere göre açık mı kapalı mı olduğunu tespit edip Arduino'ya değer olarak gönderiyoruz. Arduino kodunda ise parmaklara pin numarası verdik. Seri motorlara isim verdik. İlk andaki açılarını belirledik. Ve daha sonra da medya pipeden gelen değere göre açık kapalı olarak belirledik. Arduino kodu bu kadar. Normal seri motoru kontrol eder gibi kontrol işlemlerini yapıyoruz. Python kodunda bu kısım çok önemli olduğu için tekrar değinmek istedim. Parmaklara isim verdik. Ser, çizik, orta gibi. Daha sonra ID numarası verdik. Parantez içindeki ilk değerler ID numarası 0, 1, 2, 3, 4 diye. Bir sonraki rakamlar ise kolu yaptıktan sonra bir test kodu yaptım. Parmaklar hangi açıdayken açık ve kapalı diye. Örnek serçe parmak 0 derecede açık, 70'te kapalı. Yüzük parmak 0 derecede açık, 73'te kapalı. Orta parmak, işaret parmağı, baş parmak yüksek ekseninde açıkmış. 95, 95, 90'da da kapalıymış. Bu değerleri getirip burada koda yazdım. Sonraki değerler ise MediaPipe'den gelen sabit değerler. Onlara karışmıyoruz. Ama diğerleri önemliydi. Parmaklar ilk etapta ters çalışabilir. Bende iki tanesi ters çalıştı. Üçü doğru. Ters çalışanda false ve true ifadelerine baktım. Bunu değiştirdim. False ise true, true ise false yaptıktan sonra düzgün şekilde çalışmaya başladı. Burası da önemli. Yoksa bayağı bir işlem yapmanız lazım. Bu kısmı ayarlamak bir haftamı falan aldı. Sizde de ters olursa düzeltirsiniz. Kodları isteyen olursa yorumlarda iletişime geçsin. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki projemiz ESP32 Kit ile insansız robot yapımı Node teknolojisiyle yapılacak. Protez kolu toplam 4 parça çektim. Son olarak tek parça düşürüp kanalımda paylaşacağım. Daha büyük projeler için kanalımı takip edin.